Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir tavuk sağlığı, civciv sağlığı videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere bakınız şöyle bu hale gelmiş gözler nasıl tedavi edilir bunu göstermeye çalışacağız. Bu civcivimizin gözü birkaç gün önce hafiften böyle bir beyaz tabaka ile kaplanmaya başlamıştı ama çok hızlı bir şekilde o tabaka büyüdü ve kocaman bir hale geldi. Biz de tabii işlerimizin yoğunluğundan dolayı birazcık ihmal ettik. Hemen bir uzman görüşü aldık. Tedavi etmek için neler yapılabilir onları öğrendik hemen hızlıca. Şimdi işleme başlayacağız. Bu süreç tabii ki birkaç gün sürebilir, belki bir hafta sürebilir. İnşallah bu tedavi sürecinin sonrasında gözü sağlığına kavuşturmaya çalışacağız bu hayvanımızın. Şu şekilde antibakteriyel iğnelerle önlem almaya çalışıyoruz. Biz geçtiğimiz günlerde değişik zamanlarda sürekli olmasa bile ara ara iğne vurmuştuk bu tarz civcivlerimize. Bunlar da sağlıklı gibi gözüküyordu ama bir tanesi hızlı bir şekilde, yani aslında vücudunda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bir gerilik yok, hareketli bir civciv maşallah, ama gözünde bölgesel bir problem var. Şimdi onu tedavi edeceğiz. Arkadaşlar bu arada bu uzman bir veteriner görüşüdür. İnşallah bu tedavi sonrasında başarıya ulaşmış oluruz. Sizler için de faydalı bir fikir verici içerik oluşturmuş oluruz. Bakınız şöyle Neocort isminde bir antibakteriyel damlamız var. Göz damlası var. Bu tarz böyle hayvanların gözünde oluşan peynir diye de tabir edilen bu tabakaları eritmek için ve gözü sağlığına kavuşturmak için böyle bir damla kullanmak daha doğru olur. Biz geçmişte arkadaşlar şu tarz iğneleri, antibakteriyel iğneleri bu civcivlerde veya işte tavuklarda kullandık. Vücudun genelindeki bir mikrobu, bakteriyi atma konusunda gayet başarılı iğneler. Buna benzer etken maddeli iğneler. Ama ne hikmetse gözde bir problem olduğu zaman, gözde özellikle işte o peynir diye tabir edilen o tabaka ortaya çıktıktan sonra bu tarz iğneler bile o tabakayı gidermekte yetersiz kalıyor. Yani bölgesel bir müdahale etmek gerekiyor genel müdahale yerine. Biz normal zamanlarda işte sulanmadır, ondan sonra işte hafiften gözün akmasıdır. Bu şekilde damlalar kullanıyoruz. Gentamisin etken maddeli damlalar kullanıyoruz. Ama bu damlada bu şekildeki ciddi problemlere yine etki etmiyor. Onun için şöyle bir damla kullanacağız. Aynı zamanda genel tedavi maksatlı iğne de yapacağız bir süreliğine. Şimdi bakalım. İşlemlerimize başlıyoruz. Bu damlayı yeni aldık. Neocort ismindeki damlayı. Şimdi şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Sakin ol bakayım çocuğum. Sakin ol. Dur. Dur, sakin ol. Sakin ol. İlk 2 gün sabah akşam, ondan sonra da günde bir olacak şekilde bu damladan damlatacağız bakalım. İnşallah faydası olur. Dur sakin ol çocuğum, bir saniye. Dur şöyle güzelce bir etki etsin. Evet. Asıl tedavi edici damlamız bu olacak inşallah. Bunu uyguladık. Şimdi gelelim bir de İğne yapmaya. Genel tedavi edici, enfeksiyon giderici iğnemizden bu tarz büyüklükteki civcivler veya yarkalar için 0,3-3,5 miligram olacak şekilde bir ilaç çekiyoruz. Ve civcivimize uyguluyoruz. Şöyle bacaklarının altında göğüs bölgesine, deriye böyle 45 derecelik eğim ile iğnemizi batırdık ve içindeki ilacı zerk ediyoruz. Arkadaşlar bu tarz şırıngaları biz biraz fazlaca kullanıyoruz hayvanlar üzerinde. Arada bir böyle şu iğne kısmında, yani metal kısmına böyle çakmak tutuyoruz ki orada varsa bir bakteri, mikrop kırılsın, ölsün düşüncesiyle. Yani şuradaki
siyahlık küf gibi gelebilir size. O çakmağın yanık izidir. Arada bir böyle iğneyi ısıtıyoruz ve bakteri mikrobunun kırılmasını sağlıyoruz. Zaten bu da artık değiştirilmesi gerekiyor. Belki yarın yeni bir şırıngaya geçeriz. Bir de şöyle arkadaşlar, buraya yumuşatması için şöyle bir damla da damlatalım. Bu ne? Bu da zeytinyağı. Zeytinyağından da şöyle şu civarlara da hem de gözünün üstüne de. Dur çocuğum. Dur. Evet, inşallah bu şekilde bir tedavi uygulayacağız. Bu çalışmamızın sonucunda başarıya ulaşırız. Bu hayvanımızı sağlığına kavuştururuz. Çünkü artık neredeyse 4 aylık olmuştu. Evet, aynı işlemi ilk 2 gün veya belki 3 gün sabah akşam uygulama yapacağız. Ondan sonraki günler belki bir haftaya tamamlayacak şekilde günde bir sefer bu şekilde hem iğne hem de damla uygulaması yapacağız. Bakalım tedavinin sonucunda ne olacak, bekleyip görelim. Videomuz devam ediyor. Arkadaşlar, tedavi sürecimiz yaklaşık bir hafta sürdü ve bu bir haftalık tedavi süreci sonrasında yarkamıza bir bakalım gözüne. Bakın, gözü o ilk gördüğünüz zamankinden ne kadar iyileşmiş, düzelmiş değil mi? Çok küçük bir etki kaldı. Yani şu anda görüyor, herhangi bir sıkıntı yok. Nemlenme, sulanma benzeri bir şeyler yok, köpürme yok. Ama böyle o şiddetli şişme sonrasında böyle bir miktar etki kaldı. Onu da zeytinyağı sürmeye devam edeceğiz. İnşallah o etkiyi de bakın mesela şu gözüne bakın. Bu gözünde herhangi bir sıkıntı yok. Gayet normal. Ama burada bir miktar böyle kötülük var. Ama çok şükür o davul gibi şişmiş hali tamamen ortadan kalktı. Yani bu bir hafta boyunca her günde istisnasız yine damla yapamadık. 1-2 gün belki aksattığımız da oldu. Ama en az 2-3 kere linkospektin iğnesi yaptık ve belki de 5-6 kere de gözüne damla damlattık. Zaten o davul gibi olma durumu 2. günde falan ortadan kalktı. O irin akmış gözünün içerisinden bu sefer göz damlasını gözünün içine damlatmaya başladık ve tamamen iyileşti çok şükür. Dediğimiz gibi bir miktar zeytinyağı sürerek de göz kapaklarının kenarındaki bu sıkıntılı durumu da gidermiş olacağız. Sizin de başınıza böyle şeyler eğer ki kümes hayvanı besliyorsanız mutlaka gelecektir. Bu videomuz size rehber olsun. Bakınız, kullanmış olduğumuz iğne bu idi. Bu da göz damlası. Sadece hayvan sağlığında kullanılan bir göz damlası. Yani eczanelerde bulamazsınız. Veterinerlerden temin etmeniz gerekir. Her iki ilacı da. Bunları kullandık. Şimdi son kez sizinle beraber bir... Evet. Gel bakayım çocuğum, gel. Şu gözüne bir zeytinyağı damlatalım şöyle. Sakin ol, sakin ol. Şöyle özellikle şu derinin kenarlarına hem yumuşatsın diye. Gözünün içine de olabilir. Sakin ol. Sakin ol çocuğum. İnşallah tamamen iyileşeceksin. Ne günlerden bu hale geldin ya, maşallah. Artık gözün görüyor. Açabiliyorsun gözünü. Çok da yaramaz arkadaşlar. Böyle kümesin içerisinde 4 dolanır. Hastalandığı zaman, gözü şiştiği zaman çok üzülmüştüm bunun için. Ama inşallah yapmış olduğumuz tedavilerle sağlığına kavuşturduk. Evet, bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir tavuk sağlığı videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.